Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kolay ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz sıvı yağlı katmer tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 5 bardak kadar un aldım. Ortasını havuz şeklinde açtım. Kenar kısımlarına 1 tatlı kaşığı kadar tuzu serpiştirdim. Yarım çay kaşığı kadar maya ekliyorum. Dilerseniz kullanmayabilirsiniz. 1,5 bardak kadar su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 2 bardak artı 2-3 yemek kaşığı kadar su kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı su miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. Masaya aldıktan sonra 4-5 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar hamuru yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Buzdolabı poşetin içerisine alıyorum. Yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz yoğurma kabının içerisine tekrardan alıp üzerini kapatıp o şekilde de dinlendirebilirsiniz. Poşetin içerisinde hamur kendini ekstra bir salıyor. O yüzden ben poşet kullandım. Yarım saat kadar dinlendirdikten sonra poşetin içerisinden hamuru çıkartıyorum. Hamuru toparladıktan sonra yuvarlak bir forma getiriyorum. Göz kararı olacak şekilde parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. Hamuru 8 parçaya bölüyorum. Büyük bezelerden başlayarak diğerlerine ek yaparak hepsini eşit bir şekilde hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra üzerine çok az bastırıyorum. Üzerini kapatıp 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum ki rahat bir şekilde açılsın. Hamur dinlenirken bu arada ben de sıvı yağlı karışımı hazırlıyorum. Unu kavurdum. Renginin dönmesi yeterli olacaktır. Bir çay bardağı kadar unu kavurdum. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ekliyorum. İyice karıştırıp kullanıyorum. Ara ara dibine yapışabiliyor. Her seferinde tekrardan karıştırmanız gerekebilir. Dilerseniz bu tarifi tereyağlı olarak da yapabilirsiniz. Ben sıvı yağlı yapmak isteyenler için hazırladım. Katmerlerimi yavaş yavaş açmaya başlıyorum. Birkaç tane hazırladım. Hemen sizlere de bir tane çekiyorum.
Yavaş yavaş büyütüyorum. Biraz yağ ekliyorum. Kuru olmamasına dikkat edin. Elimde biraz büyüttükten sonra kenar alıyorum. Bir 3-4 tane hazırlıyorum. Daha sonra ilk hazırladığımdan başlayarak açma işlemine başlıyorum. Bu şekilde daha güzel açılıyor. Dilerseniz elinizde biraz büyüttükten sonra yağda da bekletebilirsiniz. Ama hiç gerek yok. Saniyeler içerisinde açılıyor. Dört tanesini hazırladım. Diğerlerini kenara aldım. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak yavaş yavaş çekiştirerek büyütüyorum. Kenar kısımlarından yavaş yavaş çekiştirerek büyütün. Orta kısım zaten kendiliğinden inceliyor. Çok aman aman inceltmenize gerek yok. Bu arada isterseniz oklava ile de yine aynı bu tarifi unla açıp yağlayıp katlayabilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa o şekilde hazırlayın. Katmerimi yağlıyorum. Yağın her yerine değmesine dikkat edin. Katmerleri hazırladıktan sonra uygun bir tepsiye alıyorum. İlk defa deneyenler için bir tane daha hazırlıyorum. Bu arada isterseniz peynirli olarak da yapabilirsiniz. Ben yarısını peynirli, yarısını sade olarak hazırladım. Katmerlerimi hazırladım. İlk hazırlamış olduğumdan başlayarak yavaş yavaş elimle büyütüyorum. Dilerseniz dolapta bir 5 dakika dinlendirirseniz içerisindeki yağ tamamen donacaktır. Unun da etkisiyle. Yavaş yavaş büyütüyorum. Büyütürken dikkatli ve yavaş açın. Hamuru yırtmamaya dikkat edin. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Katmerleri hazırladım. Yavaş yavaş pişirme aşamasına geçiyorum. Saç kavurma tavasını kullanacağım. Ters olarak kullandım. İstediğiniz herhangi bir tavada kullanabilirsiniz. 36 santimlik tavaya göre ayarladım. Büyüklüğünü, küçüklüğünü yine kendi kullandığınız tavaya göre ayarlayın. Pişirirken sıvı yağ sürüyorum dışının çıtır çıtır olması için. Katmer yağı seviyor ama dilerseniz yağsız olarak da yapabilirsiniz. Pişirirken yağ kullanmayabilirsiniz. Biraz daha gözleme tarzında olur.
Orta ateşin altında bir ateşle kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Ara ara yükseltiyorum, ara ara kısıyorum. Kabarmaya başladığı zaman biraz kısıyorum. Ocağımın en büyük gözünü kullanıyorum. Katmerlerimin hepsini aynı şekilde pişirdim. Sizler için doku testine geçiyorum. Dışı çıtır çıtır, içi kat kat tel tel oldu. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.